Gabrielle Venora Petito 19 Mart 1999 New York, Blue Point'te doğup büyüdü. 6 küçük kardeşi ve üvey kardeşi vardı. 2013'te Petito ve üvey erkek kardeşleri, Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki silahlı saldırıya yanıt olarak Amerikan silahlı şiddeti hakkında farkındalık yaratmak için bir müzik videosunda yer aldı. 2017'de Bayport, New York'taki Bayport Blue Point Lisesi'nden mezun oldu. Burada Brian Christopher Laundrie ile tanıştı. Eylül 2017'den Ocak 2019'a kadar Kuzey Carolina Beach'te yaşadı. Hostes olarak ve yakındaki Wilmington'da bir restoranın mutfağında çalışıyordu. Cape Fear Community College'a başvurdu ancak katılmadı. Petito, Mart 2019'da Laundrie ile çıkmaya başladı ve kendisi ve ailesinin yanına Northport, Florida'ya taşındı. Çift, Northport'ta bir eczane teknisyeni olduğu ve bakkal bölümünde çalıştığı bir Publix'te çalıştı. Covid-19 salgını başladığında işlerini bıraktılar. 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarında çift, New York'tan Kaliforniya'ya ülke çapında bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca Las Vegas, Yosemite Ulusal Parkı, Pismo Plajı ve diğer ilgi çekici yerleri ziyaret ettiler. Petito, Mart 2020'de Florida, Nokomis'te 21. doğum gününü kutladı. O ve Laundrie Haziran 2020'de Georgia, Sope Creek'i ziyaret ettiler ve ikisi ertesi ay nişanlandı. 7 Aralık 2020'de Petito, çiftin bir sonraki şehirler arası seyahatine çıkacağı bir karavana dönüştürülmüş bir 2012 Ford Transit Connect minibüs satın aldı. Yolculuk için para biriktirmek için, Taco Bell'de haftada 50 saat çalışmaya ve Laundrie bir organik meyve suyu barında işe girerken beslenme uzmanı olarak çalışmaya başladı. Petito hayatını ve seyahatlerini YouTube ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde belgeledi ve burada ilgi alanlarını sanat, yoga ve sebzeler olarak tanımladı. 17 Haziran 2021'de Petito ve Brian Laundrie erkek kardeşinin mezuniyet töreni için memleketi Blue Point'i ziyaret etti. 2 Temmuz 2021'de yolculukları için Ford Transit Connect minibüsle Blue Point'ten ayrıldılar. O ayın ilerleyen saatlerinde Monument Rocks, Great Sand Dunes Ulusal Parkı ve koruma alanı Zion Ulusal Parkı, Brise Canyon Ulusal Parkı, Mystic Hot Springs ve Canyonlands Ulusal Parkı ziyaret ettiler. 12 Ağustos 2021'de bir tanık 911'i arayarak bir çiftin Utah Moab'daki Montflower Community Cooperative'in önünde kavga ettiğini bildirdi. Arayan kişi, bir adamın bir kadına tokat attığını gördüklerini, ardından adam ve kadının kaldırımda aşağı yukarı koştuğunu, ardından birlikte yola çıkmadan önce adamın kadına tekrar vurduğunu söyledi. Daha sonra kavga eden çift Laundrie ve Petito olarak tanımlandı. Başka bir tanık, olayı polise, Petito ve Laundrie'nin agresif bir şekilde konuştuğu ve Petito'nun koluna yumruk attığı gibi göründüğünü anlattı. Tanık, Brian Laundrie'nin Petito'yu geride bırakıp telefonunu yanına almaya çalıştığını söyledi. Birlikte yola çıkmadan önce sürücü koltuğuna tırmandı, arabayı kullanabilmesi için yolcu koltuğuna geçti ve ona, "Neden bu kadar kaba olmak zorundasın?" diye sordu. Moab Şehri Polis Departmanı'ndan memurlar, Arches Ulusal Parkı girişinin yakınında düzensiz bir şekilde ilerleyen minibüsü tespit etti ve trafiği durdurdu. Petito'yu yolcu koltuğunda ağır bir şekilde ağlarken buldular ve polisin vücut kamerası görüntüleri Petito'nun daha sonra memurlara şunları söylediğini gösteriyor. "Evet, bazı günler gerçekten kötü bir obsesif kompulsif bozuklukluğum var mı? Bilmiyorum. Sadece temizlik yapıyordum ve düzeltiyordum, geri döndüm. Bu kadar kaba olduğum için üzgünüm çünkü bazen obsesif kompulsif bozuklukluğum var ve bazen gerçekten hüsrana uğrayabiliyorum. Ona karşı kötü değilim, sadece benim havam, kötü bir ruh halindeyim. Ve ben de sadece moralim bozuksa özür dilerim diyordum. Bu sabah bilgisayarımda o kadar çok işim vardı ki. Ve şimdi ülke çapında seyahat etmek için işimden yeni ayrıldım ve bir blog başlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden web sitemi inşa ediyorum. Gerçekten stresliydim ve o benim bunların hiçbirini yapabileceğime gerçekten inanmıyordu. Bu yüzden bütün sabah kavga ettik ve daha önce beni arabaya bindirmedi." Petito önce fiziksel tartışmayı küçümsedi, memur kolundaki ve yüzündeki izleri işaret edip ona dürüst ol dedikten sonra, Laundrie'nin ona çenesini kapatmasını söylediğini ve yüzünü tuttuğunu,
ve bu da bir yaralanmaya neden olduğunu söyledi. Laundrie memura, "Hadi biraz nefes alalım ve hiçbir yere gitmeyelim, bir dakika sakinleşelim" dedim. Sinirleniyordu. Sonra telefonunu ve anahtarları benden almaya çalışıyordu. Ben sadece onu itmemem gerektiğini biliyorum. Onu kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. "Bir dakika durup geri çekilelim ve nefes alıp görelim" dedim, beni kolumdan yakaladı. Petito, memura önce Laundrie'ye ne vurduğunu söyledi ve memurlardan onları ayırmamalarını istedi. Memurlardan biri raporunda şöyle yazdı: "Araştırmamın hiçbir noktasında Gabrielle gözyaşlarını silmeden, burnunu silmeden veya elleriyle dizlerini ovmadan ağlamayı, derin derin nefes almayı kesmedi veya bir cümle kurmadı." Erkek, Gabi'ye sakinleşmesi için yürüyüşe çıkmasını söyleyerek mesafe yaratmaya çalıştı. Gabi, erkekten ayrılmak istemedi ve tokatlamaya başladı. Polis tarafından tutuklanmayı gerektirecek aile içi şiddetten çok zihinsel çöküntü olarak nitelendirilen olay nedeniyle ne Petito ne de Laundrie'ye dava açmak istemedi. Polis çifti ayırdı ve Brian Laundrie'nin Moab'daki Bowen Motel'de bir gece geçirmesini ve Petito'nun minibüste kalmasını ayarladı. 17 Ağustos'ta Laundrie Petito'yu geride bırakarak Salt Lake City'den Tampa, Florida'ya bir uçuş yaptı. Personele göre Petito, Salt Lake City Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir Fairfield Inn Suites otelinde birkaç gün geçirdi ve 24 Ağustos'ta çıkış yaptı. Yolculuğu uzatmayı düşünürken, paradan tasarruf etmek için bazı eşyalarını yanına alan Brian Laundrie, Petito'ya yeniden katılmak ve geziye devam etmek için 23 Ağustos'ta geri döndü. Petito'nun annesi, kızıyla en son 25 Ağustos'ta konuştuğunu ve kendisine çiftin Utah'tan Grand Teton ve Yellowstone milli parklarına seyahat ettiklerinin söylendiğini söyledi. 25 Ağustos'ta Petito'nun Utah, Ogden'deki bir restoranın dışındaki bir kelebek duvar resminin önünde çekilmiş fotoğraflarından oluşan Instagram hesabına son gönderi yapıldı. Çiftin daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri şöyle: Bir tanık, 27 Ağustos günü saat 13 ile 14 arasında, Wyoming, Jackson Hole'daki Mary Piglet Yemek Restoranı'nda Laundrie ve Petito'yu birlikte gördüğünü söyledi. Tanığa göre agresif ve müdür, garson ve hostesle görünüşe göre parayla ilgili tartıştı. Tanık, daha sonra Petito'nun restorana döndüğünü, ağlayarak ve Brian Laundrie'nin davranışı için özür dilediğini gördüğünü söyledi. Restoran personeli, çiftin gerçekten orada olduğunu Instagram aracılığıyla doğruladı. Başka bir tanık, 26, 27 ve muhtemelen 28 Ağustos'ta Split Creek Dağınık Kamp Alanı yakınlarında yavaş hareket eden beyaz bir minibüsün ve tuhaf davranan genel genç beyaz bir adamın faaliyetlerini ve koordinatlarını bildirmek için FBI ile temasa geçti. Gözlemlerini detaylandıran video. Tanığa göre bir FBI ajan, hesabının Petito'nun kalıntılarının doğru yeri hakkında FBI'ye tüyo verdiğini söyledi. TikTok videosunda bir kadın, 29 Ağustos'ta erkek arkadaşıyla birlikte Laundrie'yi tek başına otostop çekerken gördükten sonra Coulter Bay köyü yakınlarındaki bir bölgeden arabaya bindirdiklerini söyledi. Brian Laundrie'nin Jackson, Wyoming yerine Jackson Hole'a gideceklerini öğrenince çıldırdığını ve aracı 18.09'da Jackson Lake Barajı yakınında 30 dakikadan az ve 10 mil uzaklıkta karaya çıkardığını bildirdi. Alındıktan sonra, tanık Brian Laundrie'nin günlerdir kamp yaptığını iddia etmesine rağmen yolculuk için $200 teklif etmesini ve çok temiz görünmesini tuhaf buldu. Başka bir tanık, Laundrie'yi 29 Ağustos günü 18.20 veya 18.30'da Jackson Lake Barajı bölgesinden aldığını ve Split Creek Dağınık Kamp Alanı'nın girişine bıraktığını belirtti. Brian Laundrie'nin 20 dakikalık yolculuk için benzin parası teklif etti. Ancak minibüsten birkaç mil uzakta olan kampın girişinden daha ileriye götürülmek istemedi. Tanığa göre Laundrie araç kamp alanına yaklaşırken araçtan inme konusunda sabırsız davrandı. 27 Ağustos'ta Petito'nun telefonundan annesine "Stan'a yardım edebilir misin? Sesli mesajlarını ve cevapsız aramalarını almaya devam ediyorum." Mesaj, Stan'in Petito'nun büyük babası olduğunu ve ondan asla ilk adıyla bahsetmediğini söyleyen Petito'nun annesi için endişelere yol açtı. 30 Ağustos'ta gönderilen son mesajda basitçe Yosemite'de hizmet yok yazıyordu. Annesi bu mesajları kimin gönderdiği konusunda kararsız olduğunu ifade etti.
1 Eylül'de Laundrie, ailesinin Fort Transit Connect'teki kuzey limanındaki evine tek başına döndü. 6 ve 7 Eylül'de, o ve ailesi, Pinellas ilçesindeki Fort de Soto Park'ta kamp yapmaya gittiler. Petito ve Laundrie'nin kayıp olduğu bildirildi. 11 Eylül'de, Petito'dan Ağustos sonundan beri haber alamayınca, Petito'nun annesi kayıp kişi raporu verdi. 4 gün sonra, Brian Laundrie'ye ilgili kişi olarak seçildi. Ailesi bir avukat tuttu ve O'Brien Laundrie'nin, Jackson, Wyoming yerine Jackson Hole'a gideceklerini öğrenince çıldırdığını ve aracı 18.09'da Jackson Lake Barajı yakınında 30 dakikadan az ve 10 mil uzaklıkta karaya çıkardığını bildirdi. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu. Yetkililere kayıp ihbarında bulunan ailesi Laundrie'yi en son 13 Eylül'de gördüğünü söylemişti. Petito'nun cesedi 19 Eylül'de Wyoming eyaletinde bulunmuş, adli tıp yetkilileri genç kadının boğularak öldürüldüğünü ve cesedin haftalarca bölgede kaldığını söylemişti. Arama kurtarma ekipleri, 20 Ekim'de Florida'daki Myakkahatchee Creek Doğa Parkı'nda Laundrie'ye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulmuştu. Ekipler daha sonra Laundrie'nin dişçisinden alınan kayıtlarla cansız bedenin kendisine ait olduğunu tespit etmişti. Yapılan incelemelerde Laundrie'nin tabancayla kendini vurarak intihar ettiği belirlenmişti. FBI'ın olayı çözmesini sağlayan not defteri de Laundrie'nin eşyaları arasındaydı. Mektuplardan örnekler. Petito'nun ailesi ise avukatlarının paylaştığı açıklama üzerinden FBI yetkililerine teşekkür etti. Açıklamada, bu hayli karışık davada FBI'ın itinalı ve gayretli çalışmaları için çok müteşekkiriz. FBI tarafından toplanan bilgi ve olguların hem niteliği hem de niceliği, Gabi'yi öldürenin Laundrie olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi, dendi. İstihbarat Teşkilatı ise soruşturmanın yakın zamanda sonlandırılacağını belirtti. FBI yetkilisi Çerge Michael Schneider, açıklamasında, bu davanın soruşturmasında atılacak tüm mantıklı adımlar atıldı. Soruşturmada Laundrie dışında Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen hiç kimse tespit edilemedi ifadelerini kullandı.